Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte bu videomuzda görmüş olduğunuz gibi figürlü bandana modelinden yapacağız. Bizim yapacağımız model 0-6 aya uyumlu şekilde. Bunu istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz. Onu da zincir sayımız biz 70 zincir sayısıyla yapacağız. Siz de yapacağınız bebeğinizin ya da çocuğunuzun baş ölçüsü kadar zincir çektikten sonra aynı şekilde modeli uygulayıp aynı şekilde bandana yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz veya merak ettiğiniz bir şey olursa yorum kısmından bize ulaşabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına başlayabiliriz. Modelimizin bandanasında kullandığımız ipimiz Alize Happy Baby. Şimdi deneyeceğimiz renkte kullandığımız ipimiz de yine Alize Happy Baby. Renk kodu bu şekilde. Kırmızı ipimizin de renk kodu bu şekilde. Kullandığımız tığ numaramız da 3 numara ve bir de şöyle 0 numara ince bir tığ en son göz kısmında lazım olacak. Artık yapıma başlayabiliriz. Modelimizin başlangıcında önce 70 tane zincir çekeceğiz. Tane zincirimizi çekelim. Zincirimizi çektikten sonra şöyle en başta ilk çektiğimiz zincirle birleştiriyoruz ilmeğimizi. Bu şekilde birleştiriyoruz ve 3 tane zincir çekiyoruz. Daha sonra her zincire birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine hemen yandaki zincire trabzan. Hemen yanındakine bir trabzan daha. Bu şekilde toplam 70 tane trabzan yapmış olacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızı yapmaya devam edelim. Sıra sonunda ikinci bölüme geçelim. Sıra sonuna kadar 70 tane trabzanımızı yaptık. Zincirimizle beraber toplam 70 trabzanımız oldu. Şimdi ilk sıramızı bu şekilde bitiriyoruz. Ve 3 tane zincir çekiyoruz. Şimdi yapacağımız işlem şu lastik kısmı. İlk lastik kısmıyla başlayacağız. Onu da nasıl yapıyorduk? İpimizi doluyoruz. İlmeğimizin şöyle arkasından tığımızı geçirip ipimizi alıp yine bir trabzan yapıyoruz. Daha sonra tekrar ipimizi tığa dolayıp hemen yanındaki ilmeği de bu sefer tersten önünden geçirip tığımızı ipi çekiyoruz ve trabzan. Yanındakine önden ilmeğimizi lastik yapıyoruz. Hemen yanındakine bu şekilde. Sırayla bir önden trabzanımızın içinden tığımızı geçirerek bir de tığımızı arkadan trabzanımızın önünden geçirerek lastik yapma işlemine devam ediyoruz. Bu şekilde sırayla lastik yapımına devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sıra sonunda bu sıranın bitişini ve diğer sıraya geçişimizi videomuzla devam edelim. Sıramızın sonuna bu şekilde geldik. Sonuncu lastik örneğimizi de yapıp sıramızı şurada ilk zincirimizin boşluğuna batıp ipimizi geçirip bitiriyoruz. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada yine 3 zincirle başlıyoruz. Yine aynı şekilde lastik işlemine devam edeceğiz. Ve önden aldığımız lastiği yine aynı şekilde önden
Arkadan aldığımız lastiği de yine şu şekilde aynı şekilde örüyoruz. Lastik işlemine bu şekilde. Aynı yöndekileri aynı yönde örüyoruz. Ve bu şekilde lastik işlemine devam ediyoruz. Bu sıramızı da böyle tamamlayalım. Üçüncü sıramızı da lastik işlemimize devam ettirelim. Şimdi üçüncü sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. Yine aynı şekilde şu zincir boşluğuna batıyoruz ve ilmeğimizi kapatıyoruz. Dördüncü sıramızda son lastik işlemini yapacağız. Yine aynı şekilde 3 tane zincir çekiyoruz ve önden aldığımız ilmekleri yine önden alıyoruz. Arkadan aldığımız ilmekleri yine bu şekilde lastik işlemimize devam ediyoruz. Bu son lastik olarak öreceğimiz sıra. Bu şekilde dördüncü sıramızı da bitirelim. Beşinci sıramıza geçelim. Lastik işlemini bu şekilde son trabzanımızı da yaparak bitiriyoruz. Şimdi 5. sırada yapacağımız işlem sadece her boşluğa birer tane trabzan yapmak olacak. Yani şu aradaki trabzan kısmını yapıyoruz. Onda da yine aynı şekilde boşluklara bu şekilde trabzan yapacağız. Her boşluğa birer tane trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzan yapma işlemimizi devam ettirelim ve videomuza devam edelim. Bu şekilde lastik kısmını bitirdikten sonra her boşluğa birer tane trabzan yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi yine bir sıra daha 3 zincir çekip her boşluğa birer tane trabzan yapacağız. Bu sıramız bittikten sonra bir sıra daha yine aynı bu şekilde trabzan yapacağız. Yani böylelikle 1, 2 ve 3 sıra trabzan yapmış olacağız. Şimdi bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Daha sonra sıramızı bitirdikten sonra bir sıra daha trabzan işlemimizi yapıp son üst kısımdaki lastik işlemi yapımına başlayalım. Üçüncü sıramızı da bu şekilde her boşluğa birer tane batarak trabzanlarımızı yaptık. Şimdi lastik kısmı işlemine tekrar başlayacağız. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Ve yine aynı en başta yaptığımız işlem gibi ilk trabzanın önünden bu şekilde ipimizi geçirip trabzan yapıyoruz. Yanındakinin hemen tersten bu şekilde ipi çıkarıyoruz ve trabzanımızı yapıyoruz. Sırayla aynı işlemi yine bu bütün trabzanlarımıza uygulayıp şu üstteki lastik işlemini yapmış oluyoruz. Bu şekilde yine ilk sıramızı tamamlayalım ve videomuza diğer sıramızla devam edelim. İlk lastik sıramızı trabzanımızın üstüne yaparak bitiriyoruz. Ve yine zincirimizin oradaki boşluğa batarak sıramızı tamamlıyoruz. Yine 3 zincir çekiyoruz. Ve bu sıramızda aynı şekilde yine ilk lastikte yaptığımız gibi önden ördüğümüz lastiklerimizi önden, ters yönde aldığımız lastik örgümüzdeki kısımları aynı şekilde arka kısımdan örüyoruz. İşlem hep aynı. Yani aynı yönde örüyorsunuz. Şimdi bu sırayı da bu şekilde geçtikten sonra bir sıra daha yapacağız lastik örgümüzü. Toplamda burada nasıl trabzanımızla beraber 4 sıra yaptıysak aynı şekilde burada trabzanımızla beraber
4 sıra lastiğimiz olacak. Yani bu sıradan sonra bir sıra daha lastik sırası yapacağız. Ve bandanamız bu şekilde bitmiş olacak. Şimdi biz bu sıramızı tamamladıktan sonra bir sıra daha yine aynı şekilde örelim ve bandanamız bitsin. Bir sıra daha lastik işlemini yaptıktan sonra artık tamamen bandanamızı bitiriyoruz. Şimdi bandanamız bu şekilde hazır. Kulak kısımları için baykuş yapımına başlayabiliriz. Baykuşumuz için öncelikle sihirli halkamızın içerisine 2 tane zincir çekiyoruz ve daha sonra zincirimizle beraber toplam 12 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yani normal trabzanımızı yapıyoruz. Zincirimizle beraber toplam 12 tane trabzanımız olacak. Bu şekilde zincirimizle beraber toplam 12 tane trabzanımızı yaptıktan sonra şöyle ilk zincirimizin tepesine şöyle kapatıyoruz ve 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra her boşluğa 2 tane trabzan yapacağız. Her boşluğa ikişer tane trabzanımız, toplamda 24 tane trabzan elde etmiş olacağız. İlk zincirimizi de sayıyorsunuz. Bu sıramızda unutmayın. Bu şekilde ikinci sıramızda toplam 24 tane trabzanımız olacak. Biz de bu şekilde trabzanlarımızı tamamlayalım ve videomuza devam edelim. Toplam 24 tane trabzanımız olduktan sonra yine sıramızı bitiriyoruz ve 3. sıramızda 2 zincir çekiyoruz. Bu sıramızda bir tek bir çift yapacağız. Hemen dibine zincirimizin bir tek yapıyoruz. Hemen yanına aynı boşluğa 2 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar yanına bir tane trabzan ve yanına bir ve 2 tane trabzan aynı boşluğa. Yani bu sıramızda bir tek yapıyoruz ve yanındaki boşluğa bir çift. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım ve son sıramıza geçelim. 3. sıramızı da zincirimizin tepesine batıp bitiriyoruz ve son sıramız şu şekilde olacak. Bu sıramızı şöyle bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz ve son sıramızda şu işlemi yapacağız. Şu görmüş olduğunuz gibi yüzdeki çerçeveyi yapacağız. Onu da yine sarı ipimizle bandanamızın renginde yapacağız. Şöyle ipimizi çıkardıktan sonra istediğiniz herhangi bir yerden böyle örmeye başlayabilirsiniz. Ben şuradan zincirimi geçiriyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum işleme başlamadan önce ve iki tane zincir çekiyorum. Daha sonra hemen yanındaki boşluğa bir tane daha trabzan yapıyorum. Tek trabzan, yani burada 2 tek bir çift yapacağız. Toplam 32 tane trabzanımız olana kadar 2 tek bir çift yapacağız. Yüzün tamamını sarı ipimizle yapmayacağız. Görmüş olduğunuz gibi kulak kısmını da yapacağımız için sadece belirli bir kısmını böyle sarı ipimizle geçeceğiz. Bu şekilde 32 tane trabzanımız olana kadar örelim ve modelimize devam edelim.
Şöyle toplam 32 tane ilmeğimiz olana kadar sarı ipimizle yüzün çevresini bu şekilde geçtik. Şimdi sarı ipimizden biraz yine uzun bir şekilde kesiyoruz. Çünkü dikerken lazım olacağı için. Ve gözlerinin burnunun yapımına başlayabiliriz. Göz kısmını yaparken sihirli halkamızın içerisine toplam 10 tane sık iğne yapacağız. Bir zincirimizi çekiyoruz. Daha sonra 1 2 3 10 tane sık iğne yapıyoruz. Ve buradan sonra şöyle ince bir tığla ilk zincirimizin tepesine batıp siyah ipimizle yaptığımız kısmı bitiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve beyaz rengimizle gözümüzü yapmaya devam edeceğiz. Şöyle beyaz ipimizi de alıyoruz. Şöyle bir zincir çekiyoruz ve ilk boşluğa şöyle batıp iki tane zincir çekiyoruz. Daha sonra yine aynı boşluğun içerisine bir tane daha trabzan yapıyoruz. Hemen yanındaki boşluğa tekrar iki tane trabzan yapıyoruz. Bu sırada her boşluğa ikişer tane trabzan yapacağız ve böylelikle 20 tane trabzanımız olmuş olacak. Yapacağımız işlem sadece bu. Her boşluğa iki tane. Bu modelde baykuşları istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Elinizde hangi renkler varsa o renkleri de değerlendirebilir. Daha farklı renklerde yapabilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Ve ilk boşluğa bu şekilde batıp bir de zincir çekiyoruz ve bitiriyoruz. Sihirli halkamızı bir kere daha şöyle sıkıyoruz. Ortada çok boşluk olmasın diye. Ve böylelikle gözümüzü yapmış oluyoruz. Şimdi diğer işlem burun işlemi. Bunun için de yine ince tığımızla sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamız içerisinde 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve içerisinde toplam zincirle beraber 5 tane trabzan yapıyoruz. Ve 5. Bu şekilde 5 tane trabzanımız oldu zincirimizle beraber. Sihirli halkadaki ipimizi sıkıştırdık. Daha sonra 1-2 tane zincir çekiyoruz. Modelimizi bu şekilde çevirip ipi doluyoruz tığımıza ve ilk boşluğa değil ikinci boşluğa batıyoruz. Yarım trabzan yapıyoruz. İpimizi bu şekilde tutuyoruz. Daha sonra yine ip dolayıp tığımıza diğer boşluğa batıp yine yarım trabzan şeklinde örüyoruz. Aynı şekilde son bir kere daha ipimizi tığımıza dolayıp son boşluğumuza batıp yarım trabzan yapıyoruz ve toplam 4 tane zincirimiz oluyor tığımızda ve dördünü bir alıyoruz. Bu şekilde sıkıştırıp bir zincir çekiyoruz ve burun yapımı da bu kadar. Bunu da yine uzun ip olarak kesiyoruz çünkü dikerken ipimiz lazım olacak. Şimdi bu şekilde
göz ve burunları yaptıktan sonra şimdi artık örnek olarak ilk bir tanesini yapıp diktik. Şimdi hemen karşı tarafındaki bu yaptığımız işlemleri birleştirip karşı tarafını yapalım. Şimdi dikim aşamasında parçalarımızı birleştirirken şuna dikkat ediyoruz. Öncelikle gözlerimizi bu şekilde koyuyoruz. Kabataslak. Daha sonra şurada yaptığımız burnu en son dikeceğiz zaten. Şöyle bir görüntü olacak. Şimdi ilk olarak şu sarı ipimizi iğnemize geçirdik ve şöyle sabitliyoruz. En son zaten bunu dikeceğiz. Buraya sabitlerken kullanacağız. Şimdi ipi çıkardık ve gözleri dikmeye başlıyoruz. Gözleri bu şekilde yerleştirdikten sonra artık sabitlemeye geçiyoruz ve şöyle köşelerden sabitlemeye başlıyoruz. Şöyle bir kere daha kontrol edelim. Ve aynı şekilde dikme işlemine devam ediyoruz. Gözden sonra burun dikme işlemi yapacağız ve en son kulakları yaptıktan sonra artık bandanaya sabitlemeye başlayacağız. Şöyle bir gözü birlikte dikelim. Bu şekilde diğer gözü de diktikten sonra burnu dikme işlemine geçebiliriz. Gözleri dikerken şöyle bir şey yapıyoruz. Bir de ipimizi koparmadan, çünkü gözdeki beyaz kısmı, yine ipimizi koparmadan şöyle iğnemizle arkadan şu şekilde geçiriyoruz. Ve daha sonra şöyle çok küçük minik bir parça geçirdikten sonra ipimizle de arkadan şöyle iğnemizle geçirip hem sabitliyoruz hem de o beyazlığı yapmış oluyoruz. Daha sonra ipimizi kesiyoruz ve artık gözlerimiz dikilmiş oluyor. Sıra burunda. Burunu da şu şekilde dikeceğiz. Burnu diktikten sonra saçlarını yapıp bandanamıza sabitleyelim. Kulak kısmındaki renkleri isterseniz sarı da ekleyebilirsiniz. İsterseniz sarı beyaz da yapabilirsiniz. Ben turuncu ve beyazdan yapıyorum. Bu şekilde bir turuncu, bir beyaz, bir turuncu, bir beyaz, şöyle 4 ilmeğimin ipimin ortasından tığımı şöyle 1 2 3 4 kulaklar arasında 4 tane ilmek boşluğu bırakıyorum. Tığımla ipleri geçirip şöyle aradaki boşluktan ipleri geçirerek kulak kısmını, yani saçlarını da yapmış oluyoruz. En son zaten bunları kesiyoruz. Bunları kesmeden önce sarı ipimizi şimdi hemen karşısına baykuşumuzu sabitleyeceğiz. Şu şekilde, bu şekilde sarı ipimizle hemen köşelerden dikeceğiz ve kahverengi ipimizle de buralardan dikeceğiz. Saçı da keselim, artık bandanamızı bitirelim. Ve baykuşumuzun kafa kısmıyla saçlarını kestikten sonra artık bandanamız son halini aldı. Modelimiz bu şekilde.
Umarım anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın.